İyi günler, sevgili dostlar. Her yeni gün yeni bir doğuştur, yeni bir umut. Dolayısıyla hepinize yeni günde büyük sevinçler diliyorum. Şimdi arkadaşlar bugün şiirlerle değil de bir sohbet yapalım dedik. Şimdi hepimiz bir teklikten geldik. Ama maalesef ayrıştık ve kendimizi o teklikten farklı hissediyoruz. Dolayısıyla sen benim, ben sen o hepimiz aynıyız. Fakat insanlar bu bilince uyandırılmadıkları için farklı düşünüyorlar. Bu da kolektifi çok etkiliyor. Şimdi benim burada bahsetmek istediğim o tekliği bilmemiz, teklik sevgidir. Bir şeyler yanlıştır, insan ilişkilerimizde, davranışlarımızda karşı tarafta yanlışlar olabilir ama biz o sevgi odaklı yapıcı bir şekilde ne yapmalıyız? Bunu çözümlemeliyiz. Yani çözüm odaklı düşünmeliyiz. Tabii yani şimdi kötü birini, hırsız, dolandırıcı birini affedin demiyorum. O ayrı bir konu. Zaten o tür bir duruma hukuk müdahale eder. Benim söylemek istediğim insanlarla iletişimimizde işte yakın arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız, çocuklarımız, akrabalarımız hep mesela bir markete gidiyoruz veya bir sokakta bir trafikteyiz. İlişkilerimizde böyle hep bir öfke, hep bir kızgınlık, hep bir kibir, hep bir bencillik. Benim kızdığım nokta bu. Biz kolektife hizmet ediyoruz. Bu öfke, kin, nefret gibi duygularla davranamayız. O zaman kolektifte ne yapar? Kötü etkilenir. Şimdi bir terazi var kolektifte. Negatif var, pozitif var. Biz burada negatifi yükseltirsek ne olur? Yaşamda iyi olmaz. Aslında her birimiz o kadar değerliyiz ki, her birimiz o kadar değerliyiz ki. İşte ilişkilerimizde bu değeri bilmeliyiz, bu teklikteki özü bilmeliyiz. Bu tekamül yolculuğundaki amaç da bu zaten. Biz bu tekliği hatırlayıp sevgi adına yaşamak. Ben tabii ki aptal olun demiyorum. Yani şimdi görüyoruz ortalıkta hani dolandırıcısı var, katili var. Bunlara karşı tabii uyanık olacağız. Ama benim söylemek istediğim insan ilişkileri. İnsan ilişkilerinde hep ben bildim. Ben uyandım, o uyanmadı. Ben her şeyi biliyorum, o az biliyor. Yani bunlar yanlış. Bunlar aslında yarı uykulu yanlış durumlar. Sen kolektifte nesin? Karşı tarafın bir şey bilmese bile onu küçümsemeye hakkın yok ki. Senin görevin, kolektifteki görevin insanları uyandırmak. Uyanmıyorlar aptallar. Ya e, 10 kişiden bir kişiyi bile uyandırsan bu kolektifte çok büyük bir görevi yani kolektife etkileyecek bu. İnsanlardaki sevgisizlik, kötülükler, yanlışlar bunları engelleyecek. Dolayısıyla her birimiz o kadar değerliyiz ki kolektife hizmet açısından. Ne yapıyoruz? Çocuklarımızla ilişkimiz, eşimizle, dostumuzla, iş arkadaşlarımızla veya trafikte ne yapmalıyız? Sevgi odaklı çözüm, öfke değil, nefret değil, şiddet değil, akılcı, yapıcı, hoşgörülü. Anlamıyor. Anlamıyorsa mesafe koyarsın olur biter. Anlamıyor. İyi niyeti mi kötü niyeti. Ya sen zaten akılcı davranırsan kimse senin iyi niyetini kötü niyete kullanmaz. Karşındaki insanın kişiliğini biliyorsan, yapısını biliyorsan, değil mi? Belki hani cahil olabilir ama iyiliğe açık biridir. Veya kötü biridir ama kötülükten vazgeçebilir. Ben iyiyim, ben güzelim, ben akıllıyım değil. Yani tabii ki akıllı olalım, bilinçli olalım. Ama nefrete, kine, zanla kapılmayalım, zanla. Zanla kapılmayalım. Ee, Arkadaşlar ben de dahil. Zanla kapılmayalım. Çünkü içinizdeki frekans, enerji, akılla, bilgelikle ve tekliğin sevgi özüyle dolu olursa, bilinçle, sorumlulukla, akılla, sevgiyle, yapıcı, hoşgörülü. Yani hoşgörülü derken adam seni dolandırmak istiyor. Tabii mesela bu konuda ne yapma? Bir uyanık ol ayrı bir mesele. Yani kolektife hizmet etme açısından bilinçle, akılla, sevgiyle bu açıdan hareket etmeliyiz. Yani tekamül yolculuğumuzdaki amaç bu. Eğer bu amacı çözemezsek bu dünyada da diğer yaşamlarımız kolektif alemlerde ne olacak? Bu döngüler devam edecek.
Birçoğunuzun zaten bunu bildiğini fark ediyorum ama bazen zanna kapılıyoruz, bazen unutuyoruz. Teklikteki özü unutuyoruz. Teklikteki aklı unutuyoruz. Teklikteki bilgeliği unutuyoruz. Buna göre hareket etmiyoruz. Eee, Bunun için, hani, bilinçaltımızı çözmeliyiz. Öfkelerimizi, kinimizi, nefretimizi. Bir de tabii ki, bilgiyle, akılla toplumu iyi analiz etmeliyiz. Toplumu iyi analiz etmeliyiz. Bu toplumu analiz etmekte, her bir birey kendine göre ne yapmalı? Akıllı, bilgili, uyanık, bilinçli, sevgi odaklı, çözüm odaklı olmalı. Böylece kolektif ne yapacak? Büyüye, büyüye, büyüye bu negatif dengeler, çözülecek. Daha merkezde, daha güzel bir denge olacak. Bugünkü sohbetim bu kadar arkadaşlar. Umarım, eee, beğenmişsinizdir. Eleştirilerinizi açığım. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Ben sadece içimdeki düşünce ve duyguların, deneyimlerin, yaşanmışlıkların boşa gitmesin diyorum. Ya, kolektife hizmet etsin. Bu dünyaya kendim için gelmedim, bütün bir insanlık için. Hepinizin çocukları için, hepinizin yaşam için geldiğimi hissediyorum bir birey olarak. Bu hepimiz için böyledir. Hepimiz değerliyiz. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın. İçinizde ne varsa dışarıda o yansır. Akılla, bilinçle, sevgiyle, çözüm odaklı düşünerek her şey yoluna girer. Bu inançla.